Evet, çok değerli Horobox TV takipçileri, Türkiye distribütörü Rotop'un katkılarıyla hazırlanan Montblanc markasına ait farklı ürünleri mercek altına alacağımız video serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu kez sadece saatler değil, markanın farklı ürünleri de Horobox TV ekranlarında olacak. İlerleyen günlerde de sürpriz konuğumuzla sizleri tanıştıracağız. Kendisi aslında konuk demek de doğru değil. Renkli kimliğiyle bize çok şey katacak Horobox TV'nin yeni üyesi diyelim. Evet Burak, yeni video serimiz hakkında ne düşünüyorsun? Ya benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü Montblanc zaten çok sevdiğim bir marka. Aynı zamanda çok yönlü bir marka. Yani lüks konseptinde o kadar çok ürünü var ki. Bunların tabii ki saatçilikle direkt bağlantılı olanları olduğu kadar genel manada lüks veya tarz ürünlerle ilgilenen insanların hoşuna gidebilecek bir sürü ürün görüyoruz. Evet, özellikle yazım enstrümanları, deri ürünleri hepsini burada kesinlikle beraberce konuğumuzla, sürpriz konuğumuzla beraber mercek altına yatıracağız. Ama biz tabii saatlerle başlamak istedik. Evet. Çok da özel bir saat bulduk. Montblanc'ın 1858 Split Second Chronograph serisi. Mono pusher da diyebiliriz, enamel dial da diyebiliriz. Limitli bir seri bu arada. Çok özel bir saat. Ve bu saatle ilgili konuşmadan önce aslında model ailesiyle ilgili senden kısa bir bilgi alalım. Tabii. 1858 Split Second'ı hatırlarsın. 2019 SIHH'de seninle beraber bakmıştık. Evet. Bu o saatin aslında yeni bir versiyonu diyebiliriz. Ben o zaman çok beğenmiştim saati. Bronz bir versiyona bakmıştık seninle birlikte, hatırlıyorsun. SIHH 2019'da çıkan saatin başarısının ardından yaklaşık birkaç ay sonra Montblanc bu saati bir kez daha yorumladı. Bu sefer titanyum kasalı ve mavi kadranlı bir modeldi. Ama bu o dönem bir hayır işi için yapılan açık arttırmada satılmak üzere one-off, yani unique piece veya tek üretimde. Ve 100.000 frankın üzerinde bir fiyata satılmıştı. İyi bir fiyattı. Daha sonra tabii Montblanc bu seriyi devam ettirmek istedi. Ve 2020 senesinde tekrar yeni bir model yaptı. O model de şu an kolumda olan model. Yani inceleme için bugün mercek altına alacağımız model. Milletin satın almak için bulamadığı saati biz incelemek için kolumuza takıyoruz. Evet. Tekrar Rotop'a, Montblanc'ın Türkiye distribütörüne katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Peki bu modeli özel yapan detaylar nelerdir? Yani saat dünyasında bir sürü önemli terim var ki bunlardan bir tanesi de Minerva. Oraya doğru gideceğiz ama bu saati sence özel yapan detaylar hangileri? Öncelikle tabii mekanizma olarak Minerva zaten korkunç bir marka. Yani kronograf komplikasyonunu belki günümüzün en rafine haline getiren, bu rafine haline gelmesinde ön ayak olan, büyük katkısı bulunan bir marka. 1930'lu yıllarda Minerva kronografları efsaneydi. Yani saat dünyasının belki de yapılmış en hassas, en dakik, en güvenli mekanizmalarını üretiyorlardı. Tabii sadece mekanizma değil, saat de yapıyorlardı. Daha sonra Montblanc çatısı altında faaliyetlerine devam ettiler. Evet. Bu saatin mekanizmasında Minerva'nın imzası var. 90 yıl sonra hala en güvenilir kronograf kalibrelerden bir tanesi. Tabii sonuçta Minerva geleneksel saatçilik konusunda uzman bir markaydı. Montblanc da Minerva'yı çatısı altına alırken bu özelliğini tamamen muhafaza etti. Yani Minerva'ya baktığınızda siz hakikaten 1930'lardaki kronografları, o zamanki komplikasyonları, o rafineliği, el işçiliğini görebiliyorsunuz. Zaten mekanizmanın kurmalı olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Sonuçta retro bir ürüne kurmalı bir kalibre yakışırdı. Minerva bunu da atlamamış. Bunun dışında bu saati diğer saatlerden ayıran özellik ya da diğer versiyonlarından ayıran özellik ne? 2020 senesinde çıkan bu saat aslında 2019'da müzayedede satılan saatte benzer özellikler taşıyor. Titanyum bir kasa, yine mavi renk bir kadran ama kendi içinde çeşitli ayrıldığı noktalar da var. Şimdi öncelikle 44 mm çapında bir saat, oldukça büyük. Klasik bir ürün için çok büyük bir kasa gibi gözükse de titanyum kullanılması onu oldukça hafif, kompakt bir hale getirmiş. Bu 2019'da çıkan ilk bizim gördüğümüz bronz kasalı da 44 milim miydi? O aynı. O ciddi şekilde ağırlığıyla dikkatimizi çekmişti ama bu ben de bir süre kullandım, 3-4 gün çaldım Burak'tan. Bilekte gayet konforluydu. Kesinlikle. Şimdi 14,5 milimetrelik bir yükseklik de söz konusu. Çok ince bir saat de değil zaten. Evet. Dolayısıyla titanyum kullanılması çok güzel olmuş. Bunun dışında mavi renk kadran yine çok özel bir detay. Özel dememin sebebi şu: Mine kadran var.
kadranın üzerinde. MIA kadran, daha doğrusu saat terminolojisindeki ismiyle. Ve bu Grand Feu tekniğiyle yapılıyor. Yani ısıtılarak uygulanan bir teknik. O degrade görüntüyü Aynen. ısıyla elde ediyorlar. Bu çok önemli çünkü genelde MIA kadranlar, Serdar sen de bilirsin, porselen gibi tek ton ve hafif parlak olur. Bunda degrade dediğimiz merkezden kenarlara doğru çok hafif koyulaşan bir kadran var. Bunu uygulaması çok zor çünkü MIA masif altın, yani som altın bir plakanın üzerine işleniyor. Daha sonra ısıl işlemin süresini ve şiddetini ayarlayarak sen bu degrade kadranı ortaya çıkartmış oluyorsun. Yani zaten MIA kadran yapmak bile zor. Bir de bunun üzerinde oynamayı düşününce gerçekten çok emek isteyen. Çok ciddi bir fire oranı olan bir işlem diye biliyorum. Kesinlikle. Ki başka bir markayla bu enamel işlemini yaptıkları atölyeyi ziyaret etmiştik. Orada aldığım bilgiler de bu şekilde çok ciddi, özellikle o fırınlama aşamasında çok ciddi fire verilen bir işlem. Yani şöyle birkaç saniye fazla tutmak bütün kadranın mahvolmasına neden olabiliyor. Evet, aynen öyle. Bu arada tabii 2022 planlarımızda Minerva'nın Villare'deki fabrikasını ziyaret etmek gibi bir planımız da var. Hatta oraya birkaç tane de dostumuzla gitmeyi planlıyoruz. Sadece Orobox ekibi değil. İlerleyen günlerde bunlarla ilgili, bu seyahatle ilgili de detayları açıklayacağız. Bakalım belki sizler de bize katılabilirsiniz bu seyahatte. Peki saatin kullanımına geçelim. Yani nihayetinde tam çok özel bir saat, pahalı bir saat, limitli bir saat. Özellikle arkasını çevirdiğin zaman başka bir dünyaya doğru gidiyorsun. Yani normalin çok dışında bir görüntü. Senin kişisel tecrübelerin nasıl? Bana göre saatin aslında kalınlığından ziyade kasasının çapı daha öne çıkıyor. Bir de saat ilginç bir saat. Yani kadranına bakıyorsun, mavi renk, turuncu detaylar var. İç içe geçmiş böyle eski dünya haritalarını andıran fontlar kullanılmış falan. Çok güzel bir kadran, estetik bir kadran. Kolda pek saklamak mümkün değil. Ve de ben genelde sürekli sport casual şeyler giydiğim için, ceket giymediğimden dolayı bayağı insanların dikkatini çekti. İşte bakıp o neymiş falan diye soranlar oldu. Tabii büyük ve kalın bir saat olmasına rağmen titanyum kullanımı onu gerçekten çok kompakt ve takılabilir hale getirmiş. Şimdi tabii işin içine Minerva gibi bir efsane dahil olunca sadece korumalı bir kronograf yapmakla kalmamış. Aynı zamanda mekanizmaya 2 tane özellik eklemiş. Bunlardan bir tanesi monopusher, monopulsante, yani bizim bildiğimiz ismiyle tek tuş kronograf. Burada bir tane kurma kolu var. Kurma kolunun içine entegre edilmiş bir tane kronograf pusher, button dediğimiz düğme var. Bu düğmenin üzerinden sırasıyla başlat, durdur, sıfırla işlemlerini yapabiliyorsun. Ama Minerva yine burada yetinmiyor tabii bu işte. Evet. Bir de bunun üzerine gerçekten bence çok şık bir komplikasyona split second eklemiş. Split second da ayrık bir saniye. İşi daha karmaşık hale getiren işte değil mi o zaten? Komplikasyon yani sonuç itibariyle. Komplikasyon, doğru, karmaşık şey. dediğin. Aynen öyle. Burada ayrık saniye kolunu normal saniye kolunun altında gizliyor. Ve yukarıda bir tane daha pusher var saat 2 noktasında. Sen kronografı aktive ettikten sonra yukarıdaki saat 2'deki butona bastığında lap zamanı derler ya, yani aynı anda başlayan 2 farklı aksiyonu ölçebiliyorsun. Aynı soruyu senin de bana sormanı bekliyorum cevap verdikten sonra. Saatte neleri değiştirirdin? Nelere dokunurdun? Şöyle söyleyeyim. Saatte neleri değiştirdim? Açıkçası saatte değiştirecek bir şey yok. Ya çok güzel olmuş saat. Yani bakıyorum hani bu saatte bir şey değiştirmek ne haddime benim falan gibi bir düşünce geliyor. Koskoca Minerva. Ya koskoca Minerva ya, o kadar güzel ki bazen hatta şey yapmışım, seninle konuşuyordum. İnsan saati ters takmak istiyor. Evet, o kadar güzel bir kalibresi var gerçekten. Mimari derler yani, kalibrenin mimarisi var. Bunda gerçekten bir mimari var, görebiliyorsun yani. Dolayısıyla bir şey değiştirmek istemem Serdar, ama Montblanc bunda bronz başladı. Daha sonra titanyum yaptı. Sonra bir tane daha titanyum yaptı. İşte 100 adet limitli falan. Yani insan düşünüyor, madem klasik bir konsept bu kadar büyük bir kasayla, sportif bir kasayla sunulabiliyor, neden seramik olmasın? Evet. Mesela. Ya da ne bileyim, belki farklı kadranlı bir bronz olabilir. Ya da altın olabilir, bilemiyorum. Yani ben bir şey değiştirmek yerine bunun varyasyonlarını görmek isterim. O yüzden ben zaten bu soruyu senin bana sormanı istedim. Buna benzer bir cevap vereceğini biliyordum ama ben biraz daha farklı açıdan bakıyorum. O kullandığım kısa süre içerisinde. Ben geniş bir koleksiyona sahibim. Evet. Bunu hani kendi koleksiyonumda nereye yerleştirdim diye düşünüyorum. Evet. Hem böyle bir spor casual görüntüsü var. Fiyatı ve yani teknik özellikleri itibariyle çok üst düzey bir saat. Dolayısıyla ben
her ne kadar titanyum kullanımında çok böyle bir konfor verse de bunun kasa materyalini ben de değiştirirdim. Muhtemelen beyaz altın falan yapardım bu tarz Olabilir. bir kadran kullanılacaksa Evet. eğer. Aynı şekilde tabii kadranın aslında yani çok detayları var ve bu detayların da bir anlamı var ama ben bu kadar özel üretilmiş işte emaye, enamel işlemi yapılmış bir kadranı daha düz tercih edebilirdim. Yani bunun üzerindeki o şeylerden biraz vazgeçebilirdim. Çok Anladım. detaylardan vazgeçebilirdim. Çünkü böyle bakıldığında o degrade geçiş aslında çok önemli bir detay ama çok gözümüze çarpmıyor diye Doğru. düşünüyorum. Beni en çok etkileyen detaylardan biriydi o. Boya değil, baskı değil, tamamen özel bir Kesinlikle. teknikle yapılmış bir şey. Onu biraz daha öne çıkarmak isteyebilirdim. Bununla beraber aslında konuşmayı unuttuk. Bir de kayış ve toka detayı var. Yani hani değiştireceğin şeylerden biri olur muydu yoksa memnun musun ondan? Onu da senden duyalım. Yani kayış renk olarak çok güzel. Lacivert timsah derisi bir kayış var bu arada. Aynı zamanda genelde kaliteli markaların kayışlarında dikkatimi çeken bir özelliktir. Astarı da yine deriden yapıyorlar. Aynı deriden yapıyorlar. Bunda da aynı şekilde uygulanmış. Çok güzel. Üzerindeki dikişler dahi gri titanyum tonuna uygun şekilde yapılmış. Ben kayışı hem kozmetik olarak hem de konfor olarak beğendim. Evet, saati sonuç itibariyle yaklaşık bir hafta taktığımız için biraz kayış sert olabilir. Ama Evet. çok deri kayış kullandık zamanında. Bunun zamanla yumuşayacağına eminim. Bence saati hafif dolgusuyla da güzel tamamlıyor. Olmuş yani. 100 üzerinden Bu saate mi? 110. 110. bunu bir daha duyamayabilirsiniz Burak Bayram'dan. Minerva'ya kıyak geçiyorum resmen. Çünkü gerçekten çok güzel bir saat. Tabii özellikle saatin arka tarafını da incelemek lazım. Çok özel bir saati inceleyerek Türkiye distribütörü Rotab'ın katkılarıyla Montblanc videolarımıza, serimize başlamış olduk. Evet. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sürpriz bir konuğumuzla yazım enstrümanları, yani kalem diyesim gelmiyor Montblanc'ın Evet. ürettiği şeylere, yazım Haksızlık enstrümanlarını olur. da inceleyeceğiz. Deri ürünlerini de farklı, yani güncel hayatımızda daha çok kullandığımız farklı ürünleri de bu video serimizin içinde incelemeye devam edeceğiz. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Montblanc videomuzda buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler.